Merhabalar. 5 dakikacık önce bağlandım. Benim de sabırsızlıkla beklediğim bir canlı yayındı. Şöyle Gürcan hocamı davet edeyim ben. Bir yandan evet, davet gönderdim. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi içimizde neler oluyor? Mikrobiyom Cumhuriyetimizi yöneteceğiz derken Gürcan hocam katıldı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız hocam? Bağlantı Çok mı sağ olun. İyiyim. yavaş? Sabırsızlıkla beklediğim, benim de bütün Valla takipçilerime aktarmak istediğim değerli bilgilerinizi ben dinleyip daha önceki oturumlarda hayran kaldım. Son gelişmelerle bizi update ederek güncelleyeceğinizden eminim. İsterseniz dikkatimiz dağılmadan yorumları kapatayım. Siz önce hem kendinizi tanıtın. Dikkatim dağılmadan. Yorumları kapatırken bir yanlışlık mı yaptım? Tekrar davet gönderdim Nurcan hocama. Tamam oldu hocam. Wi-Fi'den çıktım. Kendi internetime geldim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün işte bir eylem vardı. İş bırakma eylemimiz. İnşallah tüm ülkemiz, herkes için eşit sağlık, kaliteli hizmet verebileceğimiz günler sağlanır. Aynen. Özellikle bir eczacı olarak kamu eczacılarının da sesinin duyulmasını hani buradan gerçekten canı gönülden istiyorum. İlk başları kaçırdım ama böyle çok mikrobiyota falan diyordunuz. Evet. Şimdi şöyle, benim asistanlığımdaki döneme göre içimizde bir dünya ve bir 100 trilyonluk mikrobiyata cumhuriyetini benim yönettiğim ve beni aslında onların yönettiğini idrak edince böyle çok şaşkın ve hayranlıkla sizin bütün eğitimlerinizi böyle takip etme ve öğrenme, her anlattıklarınızdan bir şeyler kapma çabası içinde olunca şimdi ben bunları biliyorum, anlatırken insanların kafasında hayali kalmasın. En azından böyle fikirleri olsun. Kendileri hakkında yapacakları yolculuğun, hayat yolculuğunda yol arkadaşı olalım. Onları bilgilendirelim. Onlara da aktaralım. Takipçilerime de aktaralım istedim. Aynen. Zaten hani benim hep bir şeyim var, sloganım var. En iyi ben bilirim diye bir iddiam yok ama en basit ben anlatırım diye bir iddiam var. Hani benim biraz örneklemelerim özellikle hastaların daha böyle şeyini çekiyor, dikkatini çekiyor. Bir de ben özellikle sizin hastalarınızdan ve hani bugün bunu dinleyecek olan herkesten şunu rica ediyorum. Neden korkuyorlar mikrobiyotadan? Yani insanlar o kadar korkuyorlar, o kadar destek ürünlere şey bakıyorlar hocam. Yani siz de farkındasınızdır. Yani özellikle sağlık camiası sanki böyle bir cadı mamülü bir ürün satıyormuşuz ya da öneriyormuşuz gibi. Ya o ne? İşte benim bakterilerime zarar verir mi falan şeyinde Zehirler dünyasında. mi? Yaratık mı var? Zehirler mi? Bu benim çocuğuma dokunur mu? Şey yapar mı? Dışarıdan öncelikle şunu küçük bir bilgi vereyim. Dışarıdan aldığınız bütün bakteriler sizinle sadece 21 gün yaşar. 21 günde bir ay arasında yaşar ama sizin yorgun düşmüş, belki bir tap düşmüş, hani desteğe ihtiyaç duyan kişilerinize yardım eder. Yani düşünün siz hastasınız, çorba yapmanız lazım. Ama yapamıyorsunuz. Ayağınızı kolunuzu kaldıramıyorsunuz. İşte bir destekçi geliyor. Evinizi temizliyor. Çorbanızı yapıyor. Size bakıyor. Siz iyileştikten sonra da gidiyor. Giderken de o parçalanma ürünleri o bile sizin gene bakterilerinize gıda oluyor. Nasıl güzel bir sistem aslında. Yani
Kim hani akıl ettiyse ki bunu milattan öncesinde 400'lü yıllarda Hipokrat söylemiş. Ölüm bağırsakta başlar. Yapılan çalışmalar, bakın dikkat edin, yaşlandıkça vitamin değerleriniz düşüyor. Yaşlandıkça kolajeniniz azalıyor. Yaşlandıkça kıkırdaklarınızın kabiliyetini kaybediyorsunuz. Çünkü bağırsaklarınızda işte bunları üreten bakterilerin sayısını azaltıyorsunuz ve otomatikman yaşlanma başlıyor. Yani eski tıba baktığımız anda onlar gerçekten çok doğru söylemişler. Doğru bir şeyler yapmışlar. Biz ne zaman ki bir 100 yıl önce modern tıpla beraber bunları unutmuşuz, bağırsağın önemini unutmuşuz. İşte bence o zaman şeyler başlamış, hastalıklar başlamış. Kısaca hani ufak ufak şeylere başlayacak olursak, mikrobiyota belirli bir bölgede ya da vücudun yaşama ortamında yaşayan canlılara, insana, konakçıya fayda verecek olan canlılara, yani her şey bizim için sağlıklı bir bakteri değil. Ama bizim için sağlık verecek olan bakteriler, mesela biz hep Candida'yı kötü olarak hani yorumlarız. Candida böyle kötü bir mantardır. Ama Candida garibanı aslında bakır elementini sırtında taşır. Biz sorgulamamız lazım ki sen ne yaptın da Candida'nı arttırdın? Neye maruz kaldın da senin ağır metal yükün arttı da bu Candida garibanı artmaya çabaladı? Yani biz hiç kendimizi sorgulamayız. Direkt olarak Candida var, işte tamam hadi buna şey yapalım, ilaç verelim, bunu yok edelim, ama yok ettin. Bir ton bakır elementi çıkacak ortaya ve bu bakır element de senin organlarına saldıracak. Bu belki de daha kötü şeyler ortaya çıkartacak. Biz bunları hiç düşünmeden hani direkt şey yaparız. Probiyotik tanımını biraz açalım. Prebiyotik nedir diyelim. Bir de hani belki de danışanlarınızın hiç duymadıkları postbiyotikten bahsedelim. Evet. Ben bunları hep şey yapıyorum. Doğadan anlatıyorum. Şimdi sizin bir tavuğunuz var. Tavuğunuz probiyotiğiniz. Evet. Yani sizin için faydalı bir canlı. Yani buna biz probiyotik diyoruz. Vücut için faydalı olan canlılara, yani vücut için fayda verecek olan mikroorganizmalara, İçimizde yaşayan canlı. Aynen, içimizde yaşayan, derimizde yaşayan, içimizde yaşayan, vücudumuzun her noktasında yaşayan canlıları biz probiyotik diyoruz. Bunları besleyen, bunların çoğalmasını ve faydalı olmasını seçici olarak, ama yani faydalı bakterileri seçici olarak besleyen ve özellikle de kalın bağırsağa kadar sindirilmeden gidip kalın bağırsakta sindirilen besinlere de prebiyotik diyoruz. Yani ot, tavuğun yediği ot. Tavuk gitti, sizin şeylerinizi yedi, sebzelerinizi yedi, liflerinizi yedi. Sonra yumurta yaptı. İşte o da postbiyotik. Yani Türkiye'de bir ürünün içinde çok az bir miktarda var. Ama yakında çıkıyor, ruhsat almış, yani direkt postbiyotik olarak çıkacak ürünler var. Postbiyotiğin avantajı direkt spesifik etki hocam. Mesela kanserde mi kullanacaksınız? İşte karaciğer kanserinde mi kullanacaksınız? Pankreas kanserinde mi kullanacaksınız? Direkt olaraktan bu ürünü verebiliyorsunuz ya da Amerika'da Pendulum var. Yani burada olmadığı için hani firma adına yani çok rahat söylüyorum. Harvard'daki 5 doktorun yapmış olduğu bir ürün. Direkt tip 1 tip 2 diyabet için üretilmiş. Yani ürünü veriyorsunuz ve tip 1, tip 2 diyabetlerinizi tedavi ediyorsunuz. Yani şu an yapılan çalışmalarda tip 1'in bile mikrobiyota değişikliğiyle düzeltilebileceği ve pankreasın tekrardan insülin salgılanacağı bilimsel şeylerde kanıtlandı. Bu arada size çıkmadan, gelmeden önce ben birkaç tane daha şöyle makale baktım. Yani akciğer üzerine de inanılmaz güzel şeyler var. 2022 yani yeni çalışmalar var. En son Mayıs ayında yapılan çalışmalar var. Kendime böyle not aldım hızlı hızlı. Onları sonra sizinle özelden de paylaşırım yani. Çok isterim, çok isterim. Aynı şekilde, çünkü bir kere probiyotik, dışarıdan aldığımız probiyotiğimizin de bize fayda sağlaması ve yeterli miktarda olması lazım. Yani hani bunu bu kadar koydum oldu falan tarzında değil de işte bilimsel olarak evet bu kadar miligram şöyle konuldu, işte ya da şu kadar ünite konuldu ve bu kadar ünite işte bağırsağın şurasında konolize oluyor gibi çalışmaların olması lazım. Hani gerçek anlamda bir probiyotik diyebilmemiz için. Ama bizim bir küçük bir şeyimiz var, açığımız var. Bizim bu probiyotik ürünlerimiz gıda takviyesi olarak bilindiği için Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat alıyorlar ve gıdaların da böyle bilimsel çalışmaları olmuyor biliyorsunuz. Yani ananas
ekstresi neyse işte bir probiyotikte o şeyi alıyor bu ülkede. Ve Anladım. o yüzden de maalesef, ama tabii biliyorsunuz Hülya Hanım bu konularda Hı hı. çok titiz ve çok güzel Hı hı. bilimsel çalışmalara destek veriyor. Hı. Gene veteriner hekimlikte çok güzel çalışmalar var. Hani ülkemizde de yeni yeni bu konuda çalışmalar var. Bu konudaki çalışmalar arttıkça ürünlerin güvenilirlikleri ve kaliteleri daha artacak, ama ülkemizde maalesef ürün kirliliği var. Yani bunun aksini iddia edemeyiz. Buyurun. Ya bir de mesela hani suş kodu, işte atıyorum, işte 3 tane Rüya Acaroğlu var ama birisi işte atıyorum Antalya Devlet Hastanesi'ndeki göğüs cerrahı olan Rüya Acaroğlu, ötekisi teyzemin kızının e, kızı Arkadaş. olan Adımız Rüya. Yani bunlar da benim bildiğim kadarıyla Çok önemli. fonksiyonları Tabii. bağlamında çok önemli. Yani Lactobacillus rhamnosus'tan bahsedelim. İşte Lactobacillus rhamnosus'un GG'si işte ishalde fayda ederken ve cilt bakterilerinde fayda ederken, HN001'i ise ruh durumunda, duygusal durumda etki ediyor. Yani o ciltte çalışmıyor. Mesela mind'de çalışıyor, zihinde çalışıyor. Haklısınız, ama Türkiye'nin de şöyle bir şu ana kadar bir yanlışı var. Tarım Bakanlığı suç koduna müsaade vermiyor. Tarım Bakanlığı bakteri adı, yani ailesi Anladım. adına müsaade veriyor ama suşuna müsaade vermiyor. Cins, tür ve suş diye geçiyor ya, cins, tür, Lactobacillus rhamnosus, GG, suştu. Evet. Ama maalesef Tarım Bakanlığı'nın şu an mevzuat değişiklikleri yapılıyor. Çok ciddi çalışmalar var bu konuda. Hatta bunların Sağlık Bakanlığı'na aktarılması yönünde bir çalışma var Hı ki bence hı. çok daha Çok mantıklı. sağlıklı Çünkü olur bunlar kesinlikle. aslında ilaç statüsündeler. Yani sadece gıda değil, çünkü tedavi edici özellikleri var. Ama bunu Kesinlikle. Tarım Bakanlığı'ndan çıktığı için de kişiler hani şey yapamıyorlar. Hani bu gerçekten şeyli mi, etkili mi, değil mi falan diye karar veremiyor olabilirler. O yüzden hani suç kodu e, var, ama firmalar bunu görsel olarak kutularının üstüne yazamıyorlar. Yani ben mesela Ülan'dan falan da rica etmiştim. O bana Hı hı. yayın eğitimlerde kullanmam için göndermişti. Suç kodları var. Hatta TÜBİTAK'tan alınmış, Türk Hı hı. bakteriler olduğu için oradan alınmış suç kodları var. Ama bunu kutu görseline paylaşmaları yasal değil. Şimdi ama şöyle bir, aslında hani gerçekten bunun çözülmesi, Sağlık Bakanlığı'na geçip de tanımlanması çok önemli. Kesinlikle. Atıyorum ishalde mi kullanacağım, cildimdeki bir sorunda mı, ya da hastamın depresyonunda mı kullanacağım, bunu bir yol gösterilecek. Adeta bence gibi, araçların plakası. Evet, herkesin bir tane Şahin arabası var ama onun plakası başka. O Şahin Konya altına gidiyor, ötekisi Lara'ya gidiyor. TC kimlik kodu. Evet, bir ton Rüya Acar var ama işte TC'leri farklı. Yani aynı şekilde Aynı. olması kesinlikle lazım. Ama işte dediğim gibi, yani biz biraz geriden geldiğimiz için, biraz böyle bürokrasimiz biraz ağır ve yavaş olduğu için, Peki yani dünyada var mı? Dünyada, efendim, hani Amerika'da bunu... dünyada var tabii, var. Hı hı. Dünyada mesela ben Kanada rehberi çok takip ederim. Gerçekten probiyotik guide diyerekten, Kanada Hı hı. probiyotik guide muhteşemdir ve orada suç kodları falan, her şeyleri suç kodlarıyla neler yapıldı falan hepsi şey yapılıyor, bahsediliyor. Hı Ama hı. işte maalesef dediğim gibi bizim şeyimiz müsaade etmediği için, mevzuatımız müsaade etmediği için bizde yok. Ama olacak inşallah. Yani bu konuda çalışmalar var. Ümidimizi kaybetmiyoruz yani. Ee, Dediğim gibi yani bizim sağlıklı bir insan olabilmemiz için önce bence, yani probiyotiklerden önce sağlıklı beslenmeyi yönlenmemiz, Hı artı sağlıklı nefes almayı öğrenmemiz lazım. Nefesi doğru aldıkça bağırsak hı. bakterileriniz artıyor ve siz ufak ufak hastalandıkça, hani biz çok fazla böyle özellikle pandemiden sonra hijyenik olmaya çalıştık ya hocam. Evet, Aslında evet. çok sağlıksızlaştık. Çünkü virüsle, bakteriyle tanıştığı anda sizin mikrobiyotanızın çeşitliliği değişiyor ve o çeşitlilik onu tanıyıp ona karşı şey geliştiriyor. Bir tür antibiyotik geliştiriyor. Yani daha az hastalanmanızı sağlıyor. Yani hastalıklarla küçük temaslarımız çok çok önemli. Küçük küçük hastalanmalarımız çok çok önemli. O yüzden yapılan çalışmalar
ahırlara en yakın büyüyen çocuklar, o kirlenmek güzeldir denen çocuklar gerçekten muhteşem şey oluyorlar, sağlıklı oluyorlar. Yani apartmanda büyüyen, aşırı hijyenik, öyle her şeyi ellediğinde hemen ıslak mendillerle elleri temizlenen çocuklar maalesef atopik dermatitli, hiperaktiviteli falan işte gelişiyor. O yüzden daha öncesinde de yapılmış çalışmalar bunu hep söylüyor, destekliyor. Hijyen hipotezi. Mesela birinci çocuk daha sık hastalanıp annenin bağışıklık sistemini arttırıyor. İkinci ve üçüncü çocuk çok daha sağlıklı oluyor. O yüzden birazcık çocukların hastalanmasını da müsaade edelim. Ama bu arada sağlık, ben hani bütün danışanlarıma hep söylüyorum. Bizim yaptığımız sizin tedavinizin %20'si. %80 size ait. Siz eğer sağlıklı beslenmezseniz, paket gıdaları yemeye devam ederseniz, sizin bağırsağınızda bakterinin yaşaması, faydalı bakterinin yaşaması mümkün değil. Siz ya devamlı ağızdan probiyotik alacaksınız ya da sağlıklı beslenmeyi kendi şeyinize oturtacaksınız. Genelde şimdi sorular gelecektir. Sorular gelmeden şey yapayım. Probiyotiği genelde beyaz yakalılara çok öneriyorum. Yani dışarıda devamlı yemek yiyen, seyahat halindeki insanlar ev yemeği yiyemiyorlar. Çok fazla sebze tüketemiyorlar. Böyle olunca da ne oluyor? Onların prebiyotik beslenmeleri azaldığı için bakteri, onlarda mesela hocam İBS çok sık görülüyor. Evet. Bunun en büyük sebebi de bir, yattıkları ortam, yattıkları yer, o da çok etkili. İki, dışarıda, devamlı dışarıda böyle kötü Besleniyorlar. pişmiş beslenmeleri falan. Aynen, yeşil çayımız bizde. Yani Sultanım. şey yok. Bir de mesela hep söylediğim, yani konudan konuya geçtik ama mesela ben özellikle otizmli, hiperaktiviteli çocuklarda bir tedavi vereceksek aile tedavisi öneriyorum. Çünkü diyorum ki yemeğini bu çocuğun kim yapıyor? Anne. Burada ne var? Bakteri. Bu Ben bakteri hep yemeğe geçiyor. Heh, yaparım. aynen. Yani yalıyorsunuz, kaşıklıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, kesiyorsunuz, sebzeyi kesiyorsunuz, doğruyorsunuz falan. Eğer annenin bakterileri sağlıklı değil ama anne bunu bir şekilde bu zaman içinde tolere etmişse ve çocuğa bunu devamlı aktarıyorsa, siz çocuğa istediğiniz kadar probiyotik verin. Yani aile içinde, otizmde özellikle aile içinde Hı toplu hı. diyet yapılıp toplu probiyotik kullanılmadığında maalesef başarı elde edilemiyor. Yani başarının gelmesi için biraz toplu Anladım. şeyler gerekiyor. Aileye birden aynı mikrobiyatanın yayılması çok önemli. Kesinlikle. Ebru hocamla mesela takip ettiğimiz bir ailede anneye de özellikle probiyotik vermiştik. Yani çocuğa Hı hı. aktarsın, hani yemeklerini Tabii. yaparken o da şey yapsın diye. Ya da mesela küçük bebekler geldiğinde bebeğe değil anneye probiyotik veriyoruz. Sütüyle beraber çocuğuna kaliteli bir probiyotik aktarsın, bakteri Hı hı. çeşitliliği Hı hı. aktarsın diyerekten. Muhteşem. Mesela ben kendim bu sürecin, karantina süreçlerinin en başından itibaren aslında belki de çok böyle titiz olmamamın avantajını yaşadım. Çocukluktan gelen işte sanayide büyüdüm, babamın çırağıydım falan. Mütemadiyen hani o mikrobiyomun bana çok kızarlardı. Annem özellikle. Hani elmayı şöyle bir sürtüp yeme. Aslında hani o çamurların içinde debelenme, sokakta oynama, akşam vakitlerine kadar akşam ezanıyla eve girme modundan yaşayan, hani büyüyen bir çocuk olunca bu da benim muhtemelen mikrobiyom cumhuriyetimi çok güçlü kıldı. Sizin zaten frekansınız çok yüksek. Yani o frekansınız yüksek Ah, olmasının sebebi de bağırsağınızdaki frekansın yüksekliğinden geliyor hocam. Yani ben dikkat ediyorum. Yani ki ben kendimden de, benim mesela 5 yıl öncem de 5 yıl sonram arasındaki resimlerde ben 5 yılda gençleşmişim. Yani evet. yaşlanmam gerekirken, hani bu resimlerde falan da gösteriyorum, çok ciddi anlamda ben son 5 yılda sizin lekeleriniz, evet yani e, ya şimdi ben hani gerçekten bu bakteri dünyasına aşığım. İşte ben hep diyorum, anlatıyorum. Tarkan Karakan Hoca Samsun'a geldi. İBS ve mikrobiyotayı anlattı ve benim dünyamda bir pencere açıldı. Yani 6 sene falan önceydi herhalde. Ve ben ondan sonra işte okumalara başladım. Yani fazla bir yayın yoktu.
PubMed'den makale okumayı öğrendim. Yani ben köyden bozma ilçe eczacısıyım yani, ama işte o dünyaya bir kez böyle girdiğiniz zaman bir daha çıkasınız gelmiyor. Çünkü ben biliyorum ki eğer kişinin Hashimoto'su varsa bunun tek sebebi bağırsakları. Kişinin astımı varsa bunun en büyük sebebi bağırsakları. Geçirgen akciğer. Ya işte geçirgen akciğer, Geçirgen geçirgen bağırsak, bağırsak geçirgen hepsi akciğer beraber. yapıyor. Yani hepsi Geçirgen yani. cilt yapıyor. Evet yani işte çok fazla dezenfektan kullanıyorsanız işte cildinizin bakteri yapısını bozuyorsunuz. Yani vücudunuzun her tarafında, saçınızdan tutun ağzınıza, işte rahim bölgenize falan, her tarafınızda bakterileriniz yaşıyor. Onların dengesini bir bozduğunuz anda bütün sistem bozuluyor. Ben bazen Çatlar. şey de diyorum. Yani niye Türk bakterilerini çok seviyoruz? Hani niye şey yapıyoruz? Şimdi ben Antalya'ya gelsem, Samsun'da Hı. büyümüş bir insan olaraktan, yani ne isterim? İşte Samsun'un kırçanını isterim, turşu kavurmasını isterim, mısır ekmeğini isterim. Anlatabildim mi? Yani oranın yemek düzenine alışana kadar, işte sizin de hani koruklu moruklu şeyleriniz var, işte tahinli böyle güzel fasulye Piyazımız, piyazlarınız falan var. piyazımız var. Ama Evet. yani onlara bir alışma dönemine kadar kendimin şeyini isterim. Ya da Almanya'ya, Amerika'ya gittiğimde tamam, bir hafta 10 gün falan, siz de kongreye falan gittiğinizde bilirsiniz yani. Aynen. Dördüncü gün Aynen. çorba çorba diye gezmeye başlarız yani. Bir sebze yemeği olsa da yesek diye gezmeye başlarız yani. İşte o da e, yerli milli bakterilerin bizim vücudumuz tarafından daha iyi tanındığı için daha hızlı yerleşiyor ve daha hızlı aktif oluyor. Benim kendi sayfamda bir tane yanık vakam var. Ben cilt bakterileri de kullanmayı çok seviyorum. Ciltte Hı de hı. bakterileri. Hı hı. Bunu da sevgili Kerem Ural Hoca var. Aydın Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde profesör doktor. Onun akademiden öğrencileri var, veteriner hekimler. Ben veteriner hekimlerden öğrendim. Hülya Kayhan'dan bile önce haricen probiyotik uygulamasını onlardan öğrendim. Çünkü biliyorsunuz zaten önce Hı hı. hayvan dostlarımızda denemeler yapılıyor. Sonra insanda, ve 2 günde şu boyun bölgesindeki yanıkta o kadar güzel bir iyileşme var ki, bunu işte oranın bakterisini verdiğin anda oranın Hemen ihtiyacı olan çalışmaya amino başlıyor. asitleri, aynen şeyleri, yağ asitlerini falan bakteriler hızlı bir şekilde üretmeye ve tamir etmeye başlıyor. Yani bütün vücudu tamir ediyor. Ha, dediğim gibi her gün mü kullanacağız? Bana göre hayır. Her gün probiyotik kullanmamıza gerek yok. Dönemsel kürler ihtiyacımıza göre. İhtiyaç halinde. Atıyorum yorulduk, Aynen. ekstra sınava hazırlanıyoruz, ev taşıyoruz, yani Aynen. tatile gidiyoruz, ekstra yorgunluk. Ya da mevsim geçiyor. Hani hastalıklara karşı birazcık daha hassasız. İşte o dönemlerde dönemsel olarak kür şeklinde kesinlikle kullanmaya tarafım. Çünkü ben 6-7 yıldır hiç bırakmadan, her gün olmasa bile kür halinde mutlaka kullandım ve çok faydasını gördüm. Mesela ağızda eriyen bir şeyimiz var, probiyotiğimiz var. Hı hı. Ee, Onunla 2 yaşındaki ben çocukları, çünkü yurt dışında 2 yaşında kullanıyor. Gene Tarım Bakanlığı 4 yaş ruhsatı var. Hı hı. Çocuk doktoruyla beraber hani istişare edip, benim bir de şeyim vardır. Ben hekimle olmadan tedaviyi çok sevmem Biliyorum o canım. Yani huyunuz. eczacı da olsam ararım. Yani reddedildiğim de olmuştur. Saygı duyarım ama yani şey yok. Müsaade Hekim vermezlerse bilgisi. zaten şey Evet. yapmam. Aynen, tedavi Hı. sizin. Sadece ben yardımcı desteğim yani. Ondan sonracıma biz 2 yaşında başladık ve şöyle diyeyim, ayda bir hastaneye yatıştı bir çocuktu enfeksiyondan. Hı hı. Biz ona başladığımızdan sonra, emme pastil tarzında olan ağız probiyotiğini başladıktan sonra çocuk bir daha hastaneye yatmadı. Nasıl güzel bir şey değil mi? Nasıl bir dua Aynen. alıyorsunuz? Yani Ya işte şimdi İzmir'den İremciğimin izliyorsa kulakları çınlasın. Kayınvalidesi Antalya'da sık sık koah astım ataklarıyla hastaneye yatarmış ve artık telefonla arayıp taciz ederek trifilo ile çalıştırıp işte nefes çalışmaları yaptırıp hastaneye yatıştı. Ya diyor trifilo ile söyleyen olursa Rüya abla hani çok kızarım, ben de senin ne demek istediğini anladım diye. Şimdi evet, ben zaten burun, hani ben ilk Hülya hocam da mesela nefes anlatırken burnumdan nefes anlatıyordum ve kendim şu masum aleti kullanmayı akıl edememiştim. Malum karantina günleri gelene kadar. Kullandığımda 3 saniye tutarken başı dönen Rüya şimdi 40-45 saniye. Hatta dün kim? Bir arkadaşım
1 dakika tutuyormuş. Hmm. Yani düşünebiliyor musunuz? Çekiyor, 1 dakika tutuyormuş. Nasıl Ve bir nefes açtıysa yani o yani akciğeri nasıl bunu genişlettiyse. kendisi başarıyor. Hani benimle şeyi yok. Hal böyle olunca yani artı bu mikrobiyomlarımızın bu kadar hastalıksızlık sağlıyor. Bir de mikrobiyomların en büyük besini oksijen. Güzel. Onlara da şahane bir metabolik güç kazandırıyorum. Neden düşüneyim? Yani 17 küsürdü en son satılan şey. Bununla çinkosu, bakırı, magnezyumu, ki magnezyuma aşığımdır biliyorsunuz. Hani D vitamini, osu busunu düzenleyemiyorum. Yani bir aile hekimi arkadaşım D vitamini ölçemiyor. Hal böyleyken bunlara müdahil olamasam da bu basit şekliyle ben şeye benzetiyorum. Deniz yatağını ağzımla şişirmek yerine kompresörle şişiriyorum. Pst, şişiyor. Yani neden bu lüksü kullanmayayım ki? Hocam bu arada tabii biz bu hani biraz danışanlarımıza yönelik olduğu için söyleyemedik ama sizin D vitamininizi, B12 vitamininizi ve pek çok vitaminlerinizi bakterileriniz yapıyor. Yani siz aslında o nefesinizi hani dediniz ya magnezyumunuzu falan. Hayır, Evet, tam evet. tersine nefesinizi açaraktan bağırsağınızdaki bakterilerin size vitamin yapmasını sağlıyorsunuz. Siz Aynen. kendiniz de görüyorsunuzdur. Antalya'da ya sıcağın alnında yaşayan insanlarda D vitamini yok. Bu kadar güneşin olduğu yerde niye D Ben vitamini kendim yok? zor, yani bu 1 senedir etkin nefes çalışmalarım, tamam replasman da yaptım ama 105'e çıkarabildim nihayet. 27'lerde 30'larda sürünürken saat 11'de işi gücü bırakıp güneşe koşuyordum güneşlenmeye geçen yaz. Buna rağmen yükseltemiyordum ama bakteri dengemi ayarladıkça replasmanlarımı da destekledim ama çok güçlü bir şekilde yani nihayet 105'i gördüm D vitaminimde. Ve tabii ki bunun performansımdaki artışını yaşıyorum. Nasıl bir dinçlik ve nasıl güzel bir şeylik yani. Enerji veriyor. Mesela erkek hastada B12 normalde çok eksik olmaz. Ama biliyorum ki eğer çok eksikse bu hastanın mikrobiyotası bozuk demektir. Yani ona devamlı dışarıdan kimyasal B12 vermek yerine doğru beslenmeyi, doğru nefes almayı, doğru bakteri çeşitliliğini arttırmayı öğretip yani pek çok hastalığı elimine ediyorsunuz. Biz bir danışanımızda bu pandeminin en patladığı dönemde hastaneye gitmeyeceğim diye direndiği bir dönemde artık baktık baş edemiyoruz. Bir bakteriyle bir demir preparatını beraber verdim. Çünkü dünyada bu çıktı, Türkiye'de de çıkacak, ruhsatında var. Böyle kombin yapmışlar. Demiri ve Lactobacillus plantarum. Hani bakterinin adını Evet. çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz 2,5 ay sonra hastamızı ikna edip hastaneye gönderdiğimizde bir olan ferritini, bakın bir olan ferritini Evet. 34'e çıkmıştı. Yani İki daha buçuk ayda. güzel bir şey var mı? Zaten benim şahsi düşüncem gelecekte bütün ilaçlar o Progresif olacak. hastalıkta şu mikrobiyom, bu mikrobiyom, şu Kişiye suçu. özel guide tanı Siz alınacak, aynen analiziniz yapılacak. bireye yönelik tedaviler çıkacak. Şu an zaten Amerika, Avrupa'da bazı klinikler yapıyor. Çok ciddi rakamlara yapıyorlar. Yani Türkiye'ye de getirmek istediler ama tabii biraz çok maliyetli olduğu için şey yapılmadı. Ama özellikle işte pankreas kanserisiniz, yapacak hiçbir şey yok. Yani eğer doğru bir kliniğe ulaşırsanız gerçekten sizin tedaviniz gerçekleşiyor. Yapılan çalışmalar var, pankreas kanserinden geri dönüşler var yani makalelerde. Yani hayat çok değerli ve kıymetli. O zaman da insanların hani Türkiye'de yapılıyor mu yapılmıyor onu da söyleyeyim yani Amerika yapıyor şu an. Ama hani öyle bir şey kimselere vermesin ama bence hayat çok kıymetli tabii o anda onu düşünmeyeceğiz yani şey yapmayacağız ve çok rahat bir şekilde yani kendimize o yönde yatırım yapacağız. Probiyotikler ne yapıyor? Ne yapıyor dersek bir kere konakçıya fayda sağlıyor. Notlarımı da şöyle yanıma doğru Tabii aldım. evet. Özet E, olarak hani aynen neden bu probiyotikleri insanlar kullansın? Hani, kullanmalı. tamam çok faydalı da ne Ne yapıyorlar? faydası var? Yani
gene yapılan bir çalışmada hocam kolesterolü düşürdüğü tespit edilmiş. Bakın hipertansiyonu dengeliyor. Amerika'da 17 üniversitenin ortak yapmış olduğu bir çalışma. Bu sonuçlarını yayınlamışlar. Gene Harvard'da var bunların içinde. Ve sonra da hatta guide'lara geçmiş. Yani rehberlere kanıt olarak geçmiş. Hipertansiyon ve kolesterolünüzü düşürmede çok etkililer doğal yoldan. Mesela kolesterol ilaçları sizin biliyorsunuz D vitamininizin falan gibi pek çok hormonunuzun emilimini engelliyor. Çünkü bunların hepsi kolesterolden yapıldığı için çok ciddi zararlar veriyor ama sakın bakın kolesterol ilaçlarınızı bırakmaya kalkmayın lütfen, yanlış anlaşılmasın. Yok hayır. Tamam Doktor mı? kontrolü dışında zaten bir Aynen, şey aynen. önermiyoruz Yani bugün de burada. mesela bir Doktorlarına danışarak. doktorumuza ulaştım. Yani beni ikna etti. Hocam tedavi sizin dedim ama yani ben LDL 50 iken de kolesterol ilacına üzülürüm yani hastaya. Hani Aynen. çünkü gerçekten çok ciddi diyete soktum. Çok ciddi şey yaptı. Nasıl desem, Dikkat 100 ettim. küsürlerden 50'lere düşürdü LDL'yi. Çünkü karbonhidratı çok kısıtlı ve sağlıklı karbonhidrat veriyoruz. Tabii ki karbonhidrat tüketeceğiz. Hani şey değil ama bu fos beyaz ekmektense hani siyez buğdayından yapılmış, işte kara buğdaydan yapılmış ürünleri daha çok tüketmeye çalışacağız. Bir probiyotin çok kaliteli olması, yani iyi bir probiyotik olması için gastrointestinal sistem dediğimiz mide asitimize dayanması lazım. Yani hani o çift kaplama yaptık, işte şey yaptık diyorlar ya hocam. Onların sebebi işte o bakterinin mide asitine dayanamaması nedeniyle onu biraz güçlendirmeleri lazım. Ama iyi bakteri mide asitine dayanıp bağırsağa kadar gidebilmeli. İnce bağırsakta yerleşmemeli. Mutlaka kolona gitmeli. Çünkü ince bağırsakta yerleşmesine zaten SIBO diyoruz yani. İnsandan alınıp insandan çoğaltılmış olmalı. Yani insan kaynaklı olmalı. Başka hayvanlardan gelmemeli. Sindirimi kolaylaştırmalı. Özellikle laktoz intoleransını ortadan kaldırmalı. Leptin hassasiyetini kaldırıp arttırıp insülin direncini azaltmalı ki siz bunu kendiniz zaten yaşadınız yani. Bunu siz anlatırsınız. Bağırsaktaki denge, öbiyosiz diyoruz. Bağırsaktaki dengesizliğe de disbiyozis diyoruz. Hani bu kelimeler de çok söyleniyor. Hani insanların da öbiyosiz ve disbiyozisinin ne olduğunu, eğer denge varsa öbiyosiz ama dengesizlik varsa da disbiyozis olduğunu da bilmenizi isterim. Ben kısaca böyle özetledim. Sizin sormak istedikleriniz ya da danışanların sormak istedikleri varsa bir yarım saatte hani toparlayıp ondan sonra da soru cevap yapabilirim demiştim. Ben şöyle bir kendi tecrübemi şey yapmak isterim. Yıllar evvel, çok uzun süreç önce, hani bu alışkanlıkları var diye konuştuk ya, hani alışıyor bağırsak. Şimdi bağırsağın kendi aklı var. Diyaframdan özefagusun yanından toraksın içine girmiş. Yavaş yavaş çok akışkan ve kaygandır. Böyle müsin gibi bir vasfı vardır var bağırsak. zaten. Evet. Şimdi hasta Isparta Yalvaç'tan geliyor acile. Birden şiddetli kusmalarla, safra kesesiyle karıştırılıyor. Preop hazırlanıyor. Yeşil kusmaları var. Bağırsak kink yapmış. Artık pasaj gitmiyor. Ne yerse fışkırır şekilde kusuyor. Çekilen safra kesesinden düşünüyor. Safra kesesinde de rastlantı taş var. Genel cerrahi preop akciğer filminde seviye veren görüntüler görüyor. Benden konsültasyon istiyor. Ben bunun apse olmadığını düşünüp tomografi istedim. Orada yer kaplayan şüpheli bir görüntü var. Safra kesesinden önce toraksı açmalıyız. Kararı verdik. Toraksı bir açtık. Bağırsaklar toraksta. Şaka gibi. Yıllarca yavaş yavaş karnabahar gibi şöyle bir delikten girmiş bağırsaklar ve onları diyaframı açıp ince bağırsaklar değil mi hocam? Kalın bağırsak değil, ince bağırsaklar. İnce bağırsaklar ve kalın bağırsağın çok küçük bir kısmı artık hernia kesesinin duvarını oluşturmuş. Bunu temizleyip etrafından açıp diyaframı bayağı açtık. Sonra da diktik aynı şekilde. Bağırsaklar aşağıya gitti ve bağırsaklar sürekli ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi burada yaşamaya alışmış ya. Sürekli burada bir basınç ve ben oraya gideceğim. Hani sanki kedinin yattığı yeri sevmesi gibi bağırsaklar oraya gidiyor. Yani böyle bir
sanki bilinçli bir aklı var. Uzun bir sıkıntılı süreç geçirdi postop. Yani bağırsak illa o diyaframı bırak ben tekrar oraya geçeceğim der gibi. Deliği kapattık artık tabii. Normal yemek borusunun geçmesi gerektiği kadar haliyle bıraktık. Ve zaman içerisinde hani bir müddet sonra diyorsunuz ya yurt dışına gittik hani menüye alışamıyorum. Aynen. Bağırsakta yerleşkesini dahi hani diyafram egzersizleriyle aslında bağırsaktan hani ben Basur'a iyi gelirken geleceğini söylediğim şey de işte bağırsakların çalışma sistemini başlı başına değiştiriyor. Öne giderek diyaframı çalıştırarak aldığımız her nefeste mikrobiyomlarımıza hem hücresel düzeyde gönderdiğimiz solunum hem de mekanik olarak onların bu buğday tarlası gibi salınmasında muazzam bir etki ediyoruz. Hal böyle olunca da yani postbiyotiklerinin de aslında kalın bağırsakta etki gücünü arttırmış oluyoruz. Arttırıyor Artık tabii. hani bu ciltte, vajende, ağız içinde kandidanın da aslında zaten bizim böyle bir mikrobiyoloji hocamızın çok güzel bir görseli vardı. 2-3 tane bakteri böyle şey gibi kolluk kuvveti gibi yanında geziyor kandidanın. Hep öyle dengede dur tamam mı falan diyor kandidaya. Ne zaman ki sen o dost bakterileri bir antibiyotik kullanımında bastırdın hop kandida coşuyor. Yani o kadar çok Aynen. ben de sağlık ocağındayken cilt sorunu çözmüşümdür ki bu mikrobiyatanın dengelenmesi, hastanın beslenmesi ya da vitaminlerin takviyesiyle bunları birebir deneyimlediğim için o yüzden böyle şey. Bir de şeyi size sormak istiyorum. Ben mesela asistanken biz terminal bronşiyolden ilerisi işte aspiratörü sokup hani segresyonları temizledikten sonra hemen betadinle aspiratörün ucunu siler ameliyatta. Steril derdik. Hani tekrar izotonikle yıkar bir aspire ederdik. Steril kabul ederdik. Peki akciğer baloncuklarımızın içinde Bakteriler yaşıyor. neler var? Onları bir Yani vücudun dinleyicilerim de duysun istiyorum. beyin dahil, bakın daha öncesinde beyin steril deniyordu. Beynin tamamında değil ama arka loblarda bakterilerin olduğu kanıtlandı. Artı gene bu postbiyotiklerin kısa zincirli yağ asitlerinin beyne ulaştığı zaten hani tespit edildi. Yani direkt bakteri Net o. gitmiyorsa bile yani onların siyeratörleri yani onların ürünleri beyne kadar gidiyor ve vücudumuzda ki siz de biliyorsunuz hocam öncelerde amniyon sıvı da steril deniyordu. İşte bebek doğana kadar sterildir ama doğduktan sonra işte bakterilerle tanışıyor. Hiç unutmuyorum TÜBA 2017 Türkiye Bilimler Akademisi'nin Nisan ayında Ankara'da çok güzel bir toplantısı olmuştu. Mikrobiyota toplantısı olmuştu. Orada normal doğum başlayacağı zaman, sinyaller verildiği zaman annenin rahminde bulunan bakteriler amniyon sıvıya doğru göç ediyor. Ve çocuğa bifidobakterilerle tanıştırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. siz sezeryan bile olsanız ama doğum stresi başladıktan sonra sezeryan olursanız daha sağlıklı bir çocuk doğuruyorsunuz. Anladım. Yani Bakterilerini çoğaltmış oluyor. aynen yani doğumuna 2-3 hafta kala değil de hani evet sezeryan ben de mesela ikiz çocuk yaptım. Zorunlu olarak sezeryanı aldılar. Normal doğuracağım diye şeyimi yırttım. 39 hafta 3 günde doğurduk ama sezeryan doğurduk. Şimdi düşünüyorum ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum ki ben zaten o gün sezeryan alınmasam normal doğumum başlayacaktı. Yani bütün sinyalleri verdim ve hani risk almamak adına şey yaptılar, sezeryan yaptılar ama o benim çocuklarımın daha sağlıklı olmasına sebebiyet verdi. Hani çok sık hastalanmamasına, işte ruh sağlıklarının daha yerinde olmasına falan sebep oldu. O çok çok önemli. Yani eğer tabii ki hani annede ya da bebekte bir problem varsa sezaryen olmak zorundayız yani olmayın diye bir şey demiyorum ama mesela ben 2 günde bir NST çekiliyordum. Bu şekilde takip edilerek hani son dakikaya kadar bebeğin anne karnında kalması sağlanarak doğum stresi yaşatılarak eğer
sezaryen olursa Alırsa. ve doğduktan sonra kesilmeden bebek annenin tenine yatırılırsa annenin cildindeki bakterileri alıyorsunuz. Aynen. Şeyde Biraz ben benim mesela internetim sorunlu herhalde. Bir böyle hafif bir yo, gidiyor geliyor. güzel. Size bir Arada yansıyor mu? böyle Yansımıyorsa tıklama sıkıntı yok. oluyor. Yo, çok bir sıkıntı yani hissetmiyorum ben buradan. Mesela ben işte Tamam. astım hastalarının, koa hastalarının alveollerindeki bu firmikutes, bakterioides oranlarındaki dengesizliklerin ya da oranların şaşmasının bu alveolün içindeki sürfaktan yapımına ya da oradaki mukozanın alveole kapiller yani baloncukla damarcık arasındaki katmanların yapısını bile etkilemesi Değiştiriyor. muazzam bir Tabii. şey. Yani aslında hastalıklarınızın mikrobik de bir kökeni var. Yani aslında sizin bronşitinizi iyileştirsin diye verilen antibiyotikler bir yerde 1000 tane kolorduyu yok etmiş olabilir. Sizi iyileştirecek olan dost mikroplarınızı yok etmiş olabilir. Israrcı olmayın antibiyotik konusunda. Ben Yani onda bu hani konuya da kullanmak gerekiyorsa da yanında mutlaka güçlü bir probiyotik desteği. Sonrasında da bir çeşitli yani birazcık daha içerisi çeşitli olan bir probiyotik desteği. Yani şimdi normal bifidobakteriler falan antibiyotiğe dayanamıyorlar, parçalanıyorlar. O yüzden ya Lactobacillus rhamnosus GG ya da şey şimdi ilacı söylemek istemiyorum. Şey gelmedi aklıma. Çok severim onu da. Salivarius mu? Yok Salivarius değil de hadi söyleyeceğim ya Reflor'un etken madde şeyi. Anladım. Neydi? Biliyorum ben de. Yani gelmedi işte şimdi gelmedi. O kadar da severim yani. Her neyse onlar ikisi antibiyotikleri çok güçlü iki bakteri. Yani antibiyotikten etkilenmiyorlar. Onları antibiyotikle beraber verip sonrasında da böyle 4-5 çeşit içerisinde bakteri olan bir ürün kullandıklarında bağırsakları zaten antibiyotikten etkilenmiyor. Ya zaten şöyle antibiyotiği bence zaten enfeksiyon hastalıkları uzmanı gerçekten hani bu antibiyotik kullanılmalıdır diye düşündüğünde vermeli diye düşünüyorum ben. Dondunuz ama şimdi geldi tekrar. Yani enfeksiyon hastalıkları uzmanı vermeli diye düşünüyorum. Dondunuz. Bu arada ben bütün 2 yıllık karantina sürecinde şu kadarcık bir küçük kardeşimin verdiği kolonyayı dahi bitirmedim. Bana ikram edilen dezenfektanları da o ben mikrobiyomlarımı çok seviyorum diyerek hiç almadım. Yani neredeyse dezenfektan kullanmadım gibi bir şey yani. Zaten dezenfektan kabaca kullananlar da mikrobiyotanın ne olduğunu kendi ellerinde çok iyi gördüler. Elleri egzamadan geçilmedi. Yani böyle çok hijyenik olan eldivenle yaşayanlar falan da işte aslında mikrobiyotanın ne olduğunu orada bir kez daha gözlemlemiş yaşayarak oldular. gördüler. Ben şuradan sorulara açalım. Evet, yorumları açıyorum. Ayrıca sorulara bakayım. Pardon, sorular şurada. VSL 3 sanırım yazmış. Ya ürün adı ben soruları hiç görmüyorum hocam. Siz görüyorsunuz herhalde. Evet, VSL 3 sanırım yazmış. D vitaminimizi nasıl yükseltebiliriz diye sormuş. D vitaminini zaten normalde D vitamini alarak da yükseltebilirsiniz. Ama ve lakin D vitamininizi oral aldığınız halde D vitamininiz yükselmiyorsa, bakın bu çok önemli. Nasıl demir preparatını alıp da demiriniz yükselmiyorsa aynı şekilde D vitamininiz de oral alıp yükselmiyorsa probiyotik kombine bir probiyotik desteği alabilirsiniz. Ben hiçbir ürün ismi söylemeyeceğim. Bir tane ağzımdan kaçırmak. Saccharomyces boulard'ı seviyorum evet, seni Semacığım. Sen mi söyledin? Evet Semacığım Deniz'den söylemiş. En sevdiğim bir doğal Saccharomyces ürün boulard'ı. soruyorlar. Evde
Ne Ağızdan emilen yapsınlar? probiyotik bir tane var zaten Türkiye'de. Muadili falan da Eczacınıza yok. Onu soruruz. Biz eczacılarınız çok rahat söylemiş söyleyecek. olmayalım. Streptokokus salivarius K12 derseniz eczacınız size yardımcı olur yani. Evet. Ee, Ben de çok güzel, muhteşem şeylerini Lactobacillus salivarius K2'nin güzel sonuçlarını, dönüşlerini özellikle akciğerde duymuştum da ben bulduramadım yalnız. Bir daha eczaneye yarın söyleyeyim desteklemek için. Gerçi şu Hemen ara size göndertiyorum hocam. Hiç şey yok, sıkıntı yok sağ olun. yani. Ne demek yani şey yok. Birkaç soru şeydi. Tamam, birkaç kişi ismini yazmış zaten. Tamam, Hı süper. hı. Ben tam soruları göremiyorum. Niye göremedim? Yani eski geçmişi görmek istedim. 2,5 ay önce delirium geçirmiş. Çocuklarda baktabiliriz. Evet, eriyen mucize diye. Evet. Pancar kıvas yapıyorum. Bilginiz Şimdi var mı? pancar kıvası ben en çok ne de yaptırıyorum? Bugün bir hastama da yaptırdım hocam. Hı hı. Kesildi. Heh, O pancar dinliyorum. kıvas laktobasilleri içeren çok faydalı bir gıda. Hı Şimdi hı. şöyle söyledik, hani konuşmanın başında dedik ya, mide asite dayanıklı olmalı. Pancar kıvasının içindeki laktobasiller sizin kolonunuza kadar gidemiyorlar. Bunu bir kere kafanıza yerleştirin. Yani ama ne yapıyorlar? Onların parçalanma ürünleri sizin bağırsağınızdaki kendi bakterilerinize yemek oluyorlar. Yani prebiyotik oluyorlar. Yani Anladım. pancar kıvasın bir de en önemli şeyi, şimdi Temel Özcan'ın bir şey var, videosu var. YouTube'da onu bulabilirler. Geçirgen bağırsakta ben onu çok kullanıyorum. Hastama bir gün boyunca bir kavanoz yediriyorum. Hı Arkasına hı. idrardaki pembe renge baktırıyorum. Eğer idrarda pembe renk varsa hastada geçirgen bağırsak vardır. Benim bulunduğum ilçede hastane bile yok Rüya Hocam. Öyle olunca da Hı biz hı. bazı şeyleri eski yöntemlerle, anlatabildim mi? Hani siz de bilirsiniz Tedaviden yani. teşhise. Heh, Tedaviden teşhise. yani o şekilde giderek, yani mesela onu yediriyorsun, idrara baktırıyorsun. Mesela ben parazit testini şeyle yaptırdım. En ucuz çamaşır suyunu aldırıp büyük abdestlerini taşa yaptırıp bir damla, o en ucuz domestos öldürüyor ama en ucuz çamaşır suyunda parazitler hemen kaçmaya çalışıyorlar. Yani oradan şey Evet. yaparak, bakarak şey yapıyoruz. Ürün ismi hiçbir şekilde söyleyemeyeceğim. Çok üzgünüm. Yani Evet. ürün ismi hani sosyal medyada söylenmesi, hem Rüya Hocam devlet doktoru Hı hem hı. ben serbest eczacıyım. Bizim için iyi olmayacak ama katılan arkadaşlar söylüyorlar zaten ürün ismini. Oradan hani faydalanabilirler. Başka soru gördünüz mü? Şey, ürün söylemiyoruz. Şöyle D vitamini ölçtüremiyoruz diyorsunuz. Dahiliye polikliniklerinde D vitaminini ölçtürebilirsiniz ya da fitoterapi uzmanı olan, yani ben mesela hastanemde ölçebiliyorum. O da göğüs cerrahi nosyonumdan değil, fitoterapi uzmanı belgem olduğu için bakanlık sertifikalı. O yüzden GETAT'tan mı ölçüyorsunuz hocam? GETAT bölümünden ölçüyorsunuz o zaman. benim hani diploma numarama fitoterapi uzmanlığı tanımlı olduğu için bakanlıktan, o yüzden ben ölçebiliyorum. Önce uzmanlık sertifikam bakanlıktan onaylandıktan sonra ölçebiliyorum. Kesinlikle probiyotiklerin, eğer ki probiyotik diye ürün, bu network marketing ürünlerini biz kefil olamıyoruz. Onları kastedemiyoruz çünkü denetlenmesi, eczanelerde satılan ürün olması, evet, bir takipçim belirtmiş. Çok önemli. Hı hı. Kimin videosu izleyin diye hani Yeşim Temel Özcan, diyetisyen Yeşim Temel Özcan'ın pancar kıvasla ilgili bir şey var. Bir pancar testi diyerekten bir videosu var. Onu tamam, ben seyredebilirler. Yeşim Hoca'dan isteyeyim. Linkini de paylaşırım inşallah Olur, biraz olur, sonra. olur, olur. O yüzden hem herkes şifa bulmuş olur. Bacaktaki ödeme iyi gelir mi trifilo demiş. Ben neden Gelmez mi? trifiloyu anlatıyorum? Bedava neredeyse ve kolay. Deneyin, görün. Hatta nefesinize teşekkür diyafram egzersizini yaparken mesela ben sabahları bazen ayaklarımı
yatağın başını tepeye kaldırarak yapıyorum ki bu ters duruşun da faydalarını Elifçiğimin kulakları çınlasın bir postta anlatmıştım. Yani yer çekimi bizde bir basınç oluşturuyor. Hani o secde hareketi prondaki anlatmak istediğim de zaten aslında vücut devinimini değiştirmek, kan akışında büyük bir güç oluşturmak. Bu yüzden bunu sağlamak istiyoruz. Hani deneyin, görün, sonuçlarınızı da benimle paylaşın. B vitamini, kompleks vitamini neye göre kullanılır diyor. Yani Onu vitaminlere daha bizim sonra alakamız vitamin yok. kullanımında İnşallah Yani Mustafa şöyle Bey'le kendimde de yaşadım. Mesela ben hocam yıllarca Hı-hı. kansızlık çekmiştim. Ama ben Hı-hı. probiyotik kullanmaya başladıktan sonra hiçbir demir preparatı almadığım halde kansızlık çekmedim. Yani onlar sizin gıdalarınızın daha iyi parçalanmasını, daha iyi sindirilmesini ve onlara arkadaşlık ediyorlar. Demiri gidiyor, alıyor Lactobacillus plantarum, bağırsağın içine doğru getiriyor ve oradan sizin hücrelerinize doğru gönderiyor yani. O yüzden çok farklı mekanizmaları var. Çok farklı mekanizmalarla çalışıyor. Ama inanılmaz yani. Mesela gene Lactobacillus plantarum ben hep Akkermansia'dan önceki en önemli şeydi zaten. İlk böyle çıkmaya başladığı zaman Covid ilk çıktığında Lactobacillus plantarum'la Streptococcus salivarius K12 çok etkili olacak dedim. Hocam 3 ay sonra yayınlar çıkmaya başladı ve 3 ay sonra gerçekten bu iki bakterinin COVID-19 üzerine şey oldu. Bizim şöyle diyoruz 10 katlı bir apartmanınız var. Ve 10 katlı apartmanınızı insanlar işgal etmek istiyorlar. Yani o apartmana böyle kötü insanlar gelip kötüler, yerleşmek istiyorlar. düşmanlar işgal etmek Aynen siz eğer o 10 katlı apartmana kiracı yerleştirirseniz bu sefer onlar kapının dışından sizin evin içine girmeye kalkarken evinizin içindeki kiracılarınız da kapınızı kapatmaya çalışacaklar. Ama o dairede kimse yaşamıyor olursa adam güvenliği kıracak sağlayamaz. ve gelecek. O yüzden Aynen. bakteri çeşitliliğiniz ve bakteri sayınızı ne kadar arttırırsanız Zenginliğin. aynen zenginliğinize o kadar sağlıklı olacaksınız. Hani diyorum ya nerede yedin paraları söyle. Zenginliğiniz, akciğer gücünüz, bağırsak duvarınız, mikrobiyomlarınız, ne kadar kasınız var, spor yaptınız. Yoksa bankadaki para vallahi gördük pıt deyip nefes Gidiyor. olmayınca işe yaramadı. Bir soru var. İnce bağırsaklar Crohn için probiyotik etkili mi diye sormuşlar. Crohn'da. Kaçırdım. Crohn'da. İnce bağırsak Crohn için probiyotik etkili mi? Şimdi Crohn'da biz Tekiköy'de bir doktor arkadaşın kendisi Crohn hastası. Onunla beraber çok yıllar önce çalıştık. Diyet yaptırdık. Süt ürünlerini ve gluteni kestirdik. Şimdi Crohn hastalarında geçirgen bağırsak çok ciddi olduğu için ben hep şöyle anlatırım. Şu aralar çok açıldığı için önce şu arayı kapatmanız lazım. Yani buradan vücuda bakteri sızmasını engellemeniz lazım. Rüyacığımın bağırsaklarının akciğere gitmesi gibi. Tamam mı? Bunu böyle engelledikten sonra bakteri ekimini yapmanız lazım. Bunu da şey diyorum. Erozyon bir arsanız var, tarlanız var. Ne yaparsınız? Önce burayı bir ıslah edersiniz. Sonra bitki ekersiniz. Yani probiyotikleri bir anda kullanamazsınız. Bunu mutlaka bir kere profesyonel bir elle kullanmanız lazım. Ki ben bir eczacı olduğum halde yanımda mutlaka bir diyetisyen ve bir doktor eşliğinde gitmeye çalışıyorum. Çünkü hani bunun takibinin yapılması lazım, bunun ultrasonuna bakılması lazım, bunun yeri geliyorsa testlerinin yapılması lazım. O yüzden ben hep şey yaparım zaten. Tedavide biz hep üçlü saç ayaklarıyız hocam. Siz, biz ve diyetisyenler üçlü koordine bir saç şekilde. ayaklarıyız. Bence hani hepimizin koordineli çalışmaları zaten güzel sonuçları getiriyor. Biz hani Samsun'da hekim arkadaşlar ve diyetisyen arkadaşlarla gerçekten güzel çalışıyoruz ve bunların da ya mesela sonuçları... koku kaybında bugün bir arkadaşım yediği acı biber tadını alabilmeye başlamış ama en basit nefes çalışmaları yapılmıyor. Hani remedi aldığında onu gene bir tablet ya kullanıyor.
Ama nefes çalışmasını yapmıyor. Çünkü onu aslında şu cihaz bunu materyalize ediyor. Akla getiriyor nefesi. Yani bu bakımdan bulunması çok hoşuma gidiyor. Homeopati hakkında ne düşünüyor hocamız diye. Zaten hocamız homeopati hakkında ne düşündüğünüzü Ben bir gittim sormuş. geldim. Ben homeopati Mayıs hakkında 22 Tuğba Hanım. itibariyle homeopat eczacılar ünvanından biri oldum. Homeopatiye inanmayan taş kesilsin diyorum. Niye taş kesilsin? Ben çok ağır bir Covid atlattım hocam. Burada göğüs hastalıkları uzmanı kulakları çınlasın Şevket, benim çocukluğunu bildiğim bir çocuğum. Ondan sonracıma profesör oldu kendisi. Abla seni yatırayım dedi artık, yani hani ikinci gidişimde yani çok kötüsün, seni yatırayım dedi. Ve ben o arada yani hocam tuvalete kalkamıyorum, o kadar kötüyüm, kendimi röporte edemedim. Eczanedeki bilgisayarımda açtım, hastane dönüşünde kendimi röporte ettim. Boncuklarımı aldım ağzıma kendim ve ondan sonra eve geldim, duşumu aldım ve inanın iyileşmeye başladım. Yani tedavi aynı tedaviydi. Evet, sizin tripilolarınızda çalışıyordum ama yani gerçekten çok ağır geçti. Ama yani şöyle bir şey, bir kere homeopatiyle hastayı bir dengeye getirirsiniz. Ama hasta nefes çalışmazsa, hasta beslenmesini düzeltmezse gene vücudu o şeyi tüketeceği için, maddeyi tüketeceği için gene hasta olacaktır. Hiç merak etmeyin. Yani ben bunu hep yapıyorum. Homeopatide uygulanacak, fonksiyonel tıpta uygulanacak bir hastaya, aromaterapide uygulanacak. Yani hepsinin bir bütünüyle spor yapmayayım. O beslenmeyi hani bir tane bir şeyle mucizevi bir tedavi, süper bir sonuç yok. Hiçbir şekilde hani sadece tamam koştum yaptım çalışmayayım. En basitinden mesela ben Posille yasasını öğrendiğimde dehşete düşmüştüm. Posille yasası bu alveolün çevresindeki dolaşan damardaki akışkanlıkla viskositenin azalması, yani daha böyle sulu olması, kanın basıncı damarlarda, periferik vasküler basıncı düşüren bir kanun var bedenimizde. Ya böyle bir şey yok. Yani içtiğim su benim ciğerimin etrafındaki oksijenlenmeyi değiştiriyor. Arttırıyor. Tabii. Yani muazzam bir sistemler bütünü var ve sen bir tek bunu yapayımla pazarlık edemiyorsun. Aynı şey mikrobiyatını beslemekte de, yani atıyorum aldığın remedi mikrobiyomlarında da etkili oluyor. Hatta yani Sebahat hocamın kulakları çınlasın. Bulgar Dora Paçova gelmişti. Homeopati Dernek Başkan Yardımcısı. Bir özel eğitim aldık biz kendisinden. Ama şöyle, o zamana kadar Rüya hocam benim de homeopati kafamda oturmuyor. Yani bir türlü böyle yapamıyorum. Ben çok sorgulayan bir beyin yapısına sahibim. Yani bir türlü yapmıyor falan. Sonra Dora Hoca geldi ve anlattı. Mikrobiyota ve homeopati ve homeopatinin mikrobiyotadaki denge değişikliklerini yaparak etki gösterdiğini. Ben böyle bir yerime oturmuşum. Sebahat hocam arkadan izliyor. Sen diyor bir yerine oturdun diyor. Tamam dedim, yani o anda böyle tam böyle. Niye bu kadar mikron düzeyindeki bir madde nasıl vücutta etki ediyor? Çünkü senin zaten bakterin de mikron düzeyinde. Bakteri de minnacık olduğu için işte onu besliyor. Onu beslediği için de bir anda senin mikrobiyotan değişiyor ve o da senin hasta olmamanı ya da başka kaybettiğin şeylerin yerine konmasını sağlıyor. Mesela bana da homeopatiyle ilgili sorulan sorularda ben şunu diyorum. Triflo ile nefes egzersizlerinizi aksatmanız, diğer şıkların hepsini yaptınız. Homeopatik remediler birer molekül. Yerine oturttuğu, düzenlediği, beslediği, desteklediği sistemler mutlaka ki var. Ki bu kadar şifa gören bir tek remediyle değişen sonuçlar var. Sen ama hiç nefes çalışma, sadece remediden bir şey bekle, bu değil. Hani ben her zaman en basit, atıyorum evdeki probiyotik desteklerimizle. Bir kişi de bu arada sormuş, evde
tüketilecek probiyotikler neler, yoğurt yeterli mi diye. İşte o bağırsağınız ulaşmıyor ama sizin bakterilerinizi besliyor. Yani şöyle, yani bu saatte hala ayakta kalabiliyorsak ve beynimizi belli bir kapasitede çalıştırabiliyorsak işte doğru bakterileri yönlendirebildiğimiz için diye düşünüyorum. Aynen. Siz Aynen. hani kendiniz de diyordunuz lekelerim vardı ama lekelerim çok büyük oranda düzeldi. İşte ben mesela kolajen hiç kullanmam ama son derecede lifting bir Aynen. yapı var. Bu da Aynen. işte ağızdan aldığınız bakteri, sadece bir bakteri %13.7 kolajeninizi arttırıyor bakın. Gene Lactobacillus plantarum %13.7 ne demek ya? Muhteşem bir rakam aslında. Yani kolajenin artması. Yani küçücük bir bakteriyi sokuyorsun ve dehşet sonuçlar alıyorsun. Kesinlikle şey gibi aslında böyle bir site var. Kaydedeceğim. Yöneticisi var. Kötü bir yönetici bakmıyor. Bütün evler dökülüyor. Bahçesi toz toprak içinde bakımsız, berbat durumda. Ama bir yönetici geliyor. Bütün dairelere düzgün elemanlar yerleştiriyor ve her daire önünü süpürüyor. Herkesin düzgün ürünleri dağıtılıyor. Yani muhteşem. Ve sitenin değeri yükseliyor. Aynen. Şeyi bahsediyordunuz. Hani bu Lactobacillus plantarum kolajeni arttıran %13.7 mikrobiyom. kolajeni artırıyor. Bununla ilgili makale var. Hatta firmaya da ben atmıştım o makaleyi. Yani bunu yanlış yerde çalışıyorsunuz. Bu ilacı cildiye çalışın falan diyerekten. İBS'de çalışıyorlar ilacı. Ya ürünü, ilaç demeyeyim de ürünü. Ben olsam fizik tedavi yani eklemlerdeki Evet. kolajen içinde hem de dermatoloji çalışırım diyerekten şey yapıyorum. Yani bir de benim Allah'tan sabırlı insanlar hocam ya. Herkese böyle mail atıyorum, şey atıyorum. Hiç durmadan. Şey diyordunuz, bizim yayın hani bir saatte dolduğunda bizim sizinle %99 bütünceniz yarım kaldı. Hani aynı %99 nokta küsur. Tamam. Binde 998'imiz aynı, 92'miz aynı. Binde 8 bakterimiz birbirimizden farklı. Binde 8. O binde 8 işte sizin şeker hastası olmanıza, hipertansiyonunuza, hiperaktivitenize, otizminize o binde 8 karar veriyor hocam. Yani aslında yani dünya genelindeki insanların bakteri çeşitliliği birbirine çok çok yakın. Yani büyük oranda Anladım. çok yakın. Ama binde 8 bizi ayırıyor. Binde 8'lik bir farkımızla ayrılıyoruz. O da Harikasınız akıllarında böyle hocam. küçük bir bilgi olsun. Romatoid artrit için de faydası olur mu diye Olmaz sordular. mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Çok. Ama Ben de şimdi geçen bakın. gün fizyoterapist arkadaşım bir postunda paylaşmıştım. Gördünüz mü bilmiyorum. Bağırsaktaki mikrobiyata eklem aralığında da bulunmuş diye onunla ilgili bir yayın vardı. Siz devam edin lütfen. Bütün vücutta var. Artı onların yaptıkları zaten şey gibi, İngiliz anahtarı gibi tamir ediyor. Yani her noktanızı gidiyor. İşte D vitamininizi şey yapıyor. Vücudunuzun savunma askerlerinin arttırıyor. Yani İmmün sistem. bizim ağır metallerimiz zaten gidip şeylerde, eklemlerimizde özellikle lokalize oluyor. Ama siz bağırsağınızı tamir ederseniz şeyi anlatmadım. Tabii haklılar. Şimdi az önce şöyle geçirgen bağırsak var dedim ya. Evet. Eğer bu açılırsa hocam işte B vitamini, D vitamini falan buradan dökülüyor. Ama atılması gereken toksin de içeride kalıyor. İşte bu toksin buraya saldırıyor, Hashimoto yapıyor. Buraya saldırıyor, romatoid artrit yapıyor. O yüzden bizim önce o tamiratı yapmamız ki burada en önemli şey kemik suyudur, kolajendir. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Ondan sonra Lactobacillus plantarum dedim. Evet. Ondan sonracıma sonrasında da ekim yapmamız lazım. Yani tarlayı sıkılaştırdık. Sonrasında da doğru bakteriyi ekip kendi faydalı bakterilerimizin yorulmuş, hastalanmış bakterilerimizin tekrardan canlanıp bize çalışmasını sağlamamız lazım. Ya şöyle genel olarak SIBO, Hashimoto bunlar böyle otoimmün hastalıklar aslında bir blok ilerleyen günlerde hepsi SIBO Ekim'den zaten. sonra
çekenden sor sohbetleri yapacağım. Ve bu konuda tabii ki mecburen mi diyeyim, yaşamın aslında ona hediyesi olarak mı diyeyim, bu hastalıklarını kendi bilgilenerek yenen arkadaşlarımdan tecrübelerini hem aktaracaklar hem Kesinlikle, de bilgi kesinlikle. birikimleri Derya Deniz, hem de olayın içinden hani Antalya şöyledir diye ahkam kesmek ayrı. Antalya'da ben yaşıyorum. Ben şimdi Samsun hakkında fikir yürütebilir miyim? Okurum kitaptan ama yaşayan da ayrı bilir. O yüzden SIBO, Hashimoto, bunlara dair Elifçiğimin sözü var. Önümüzdeki günlerde canlı yayın İyileşme öyküleri planlayacağız. yapacaksınız o zaman. Süper hocam. Bir de şeyi Aynen. de söylemek Öyle istiyorum. Mesela planlayalım. son makalelerde biz hep SIBO'yu bağırsakta biliyoruz ya. Cildinizde de Evet. SIBO var. Özellikle İşte egzama ve sedefte ciddi bir SIBO var hı yani. hı. Burada da kötü bakteri aşırı derecede çoğalmış durumda. O yüzden her şeyin dengesi ya. Evet. Bağırsağında dengesi, cildinde dengesi, yani her şeyin dengesinin yapılması lazım. Bakın arkadaşlar, beslenme düzenlenerek, doğru bakteriler ekilerek bana göre her hastalığın tedavisi var. Ve doğru Ben nefes. size bir şey söyleyeyim. İşte ben aslında koah ve astım ya da otoimmün akciğer tutulumlarında Nazan hocamla hatta bir çalışma başlatsak diye bile düşünüyorum. Hani nefes kısmında ben destek versem de bağırsaktaki o dediğiniz hani ciltte de olan SIBO, geçirgen bağırsağın aynı şekliyle akciğerde de bütün bu akciğer hastalıklarında büyük bir zemin oluşturduğunu, hatta o Firmicutes bakterioides oranlarının da buna yatkınlık sağlayıp yol Kesinlikle. açtığını düşünüyorum. Tabii Zaten bunların çalışmalarla akciğerinizin kanıtlanması savunma lazım. askerlerini bağırsaklarınız %80'ini bağırsağınız üretiyor. Yani burayı bile işte o destekliyor. O Hı hı. desteklediği için eğer bağırsakta disbiyozis varsa, kötü bakteri sayısı dengesi bozulduysa her yer hasta. Her şey hasta. Ya işte galt var bağırsaklarda, malt mukozalarda ve balt bronşiyal sistemde, nalt burunda ve trakeanın bir katmanından sonra balt başlıyor. Yani balt dediğim ne? Bronşla bağlantılı lenf dokusu. Bu da bu zararlı, bu zararsız, bunu hastalık yapsın, yapmasın ya da bu bakterilerimiz çoğalsın, dost bakteriler, düşman bakteriler çoğalsın. Bunların karar vereni aslında ve bunların işte hepsini birlikte koordineli yürütülmesi. Gerekli. Kesinlikle. Aynen. Lösemi inşallah ilerleyen zamanda bir hematolog arkadaşımla kan yapımı kemik iliğinde kan hücrelerinde Sadece şunu söylemek istiyorum hocam. hı hı, Lütfen tabii. çevrelerinde kanserli insan varsa şekerden, ekmekten, şekere dönüşen tahıldan. Bakın yani Aynen. işte bulgur arada yenebilir ama özellikle kavrularak pişirilmiş bir pilav çok zararlı. Sıcak pilav çok zararlı. Siz de biliyorsunuz. Hı hı. Ee, onlardan uzak durarak biz şey yapmıştık. Yani sağlıklı beslenmeyle de kanser yenilir. Yani doğru ellerde doğru beslenmeyle. Çünkü kanser hücresinin çok büyük enerji ihtiyacı var ve siz ona şeker verdikçe o güçlenecek, çoğalacak. Aynen. Ama siz onu nefesinizle boğarsanız ve aynı zamanda onu aç bırakırsanız, yani ben kanserli bütün danışanlarıma çikolatayı, tatlıyı, şekeri, hatta şekere dönüşen meyveleri bile yasaklıyorum. Yani Aynen. lütfen diyorum, sadece yeşil elma yiyin. Çok canınız şey yapıyorsa havuç kemirin, Aynen. soğan kemirin ama asla ve asla ekmeğin e'sini bile boğazınızdan sokmayın. Ve bu konuda da söz dinleyen danışanlarda da çok güzel sonuç aldık. Hı Yani hı. doktorlarıyla Hı hı. beraber çok çok inanılmaz güzel sonuçlar Koordineli aldık. olarak. Evet. Çünkü hani e, aç kalmaktan korkmayın. Aç kaldığınız anda, bakın yapılan çalışma Türkiye'de yapıldı hatta. E, Yok. oruç anında akermensiyalarınız artıyor. Çünkü akermensiya aslında bütün bakterilerin anası. Onları bütün Hı besleyen hı. şey, anası akermensiyalar. Siz aç kaldıkça akermensiyanız artıyor. Nasıl güzel bir sistem hocam.
Yedikçe değil. Anlatabildim mi? Çünkü bakıyor ki Aynen. yani eyvah bana vitamin, mineral gelmiyor. Ben en azından bakteri yapayım da onlar bana B vitamini sentezlesin, E vitamini sentezlesin, D vitamini Desteklesin. sentezlesin diyerekten Akkermansi'ye bir telaşa düşüyor. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani o yüzden Aynen. kanserli hastaları çok yedirmeye değil, belli bir oranda, ama bakın asla kendi başınıza değil. Lütfen iyi bir diyetisyenle Hı hı. biraz onları detoks yaptırıp aç bırakmaya çalışın ki Hı hı. sağlıklı bakterileri artsın. Yani doğru ürünlerle besleyip tümörü değil de sağlığını besleyecek şekilde beslemek. Bir de mesela geçen gün Müzehher'in babasıyla ilgili birisi yazmış. Hani bir böbreksiz insanın hani tek böbrekle yaşadığını duymuştum. Tek akciğerle yaşadığını bilmiyordum. Evet, tek akciğerle. Hatta çok az bir kısmıyla yaşayan hastalarımız da oluyor. Hayat zaten aslında tek bir nefes, biz unutuyoruz. Evet. Hani evre 4 işte fayda eder mi diye soranlar. Nefes ne kadar devam ederse hayat o kadar devam edecek. Yapın ve deneyin, görün. Mikrobiyatalarınıza doğru İyi nefes bakın. gönderin. Onları koruyun, kollayın, güçlendirin. Hı hı. Gülcan Hocam, teşekkür ediyorum ben size. Ay ben teşekkür ederim ya. Enerjinizi aldım. İnşallah Çok teşekkür ederim. Samsun'da da Sağ olun. hasretle görüşmek dileğiyle. Kesinlikle, Çok kesinlikle. tatlı can takipçilerim var Samsun'dan da. Hocam ben sizi Niyet edelim. tanımadan benim takipçiler sizi tanıyorlardı. Sezer'cime özellikle Sezer'cime, Yedideğirmen Emineciğime çok selam ve Emine sevgilerimi Hanım'a gönderiyorum. Onlar sizi benden önce keşfetmişlerdi yani. sağ olsunlar. Ve gerçekten çok seviliyorsunuz Samsun'da. İnşallah Çok sağ geniş bir olsunlar. zamanda sizi Dinliyorum ağırlamaktan sizi. mutluluk duyarız yani. İyi Öpüyoruz. akşamlar Kendinize diliyorum bakın. bütün Görüşürüz. takipçilerimize. Kendinize iyi bakın.